Bugün sizi özgürlük ve tahakküm arasındaki bu destansı mücadeleye götüreceğim. Pers Savaşları başlıyor. Milattan önce 5. yüzyıl. İki büyük dünya görüşü, iki farklı uygarlık. Doğu'nun kudretli Pers İmparatorluğu ile Batı'nın bağımsız, özgürlüğüne düşkün Yunan şehir devletleri tarihin ilk büyük medeniyetler savaşına hazırlanıyordu. Persler Büyük Kral Darius önderliğinde doğudan batıya devasa bir imparatorluk kurmuştu. Anadolu'dan Hindistan'a kadar uzanan bu dev güç, kendisine bağlılık göstermeyen hiçbir topluluğa tahammül etmiyordu. Gözünü Ege Denizi'nin ötesindeki küçük ama inatçı Yunan şehirlerine dikti. Çünkü Anadolu'daki İonya şehirlerinin isyanı Perslerin otoritesini tehdit ediyordu. Darius için bu sadece bir isyanı bastırmak değil, aynı zamanda Akdeniz'deki tüm Yunan dünyasına gözdağı vermekti. Darius, Atinalılar ve Eritrealıların İonya isyanına destek vermesini cezalandırmak için Ege'ye büyük bir filo gönderdi. Persler Eritre'yi yakıp yıktıktan sonra Attika'ya yöneldi. Ancak Atinalılar Maraton Ovası'nda Persleri şaşırtıcı bir şekilde yendi. Miltiades komutasındaki ağır zırhlı ve sıkı düzenli Yunan ordusu, hafif donanımlı Pers kuvvetlerini çember içine alarak etkili bir taktik uyguladı. Bu zafer, Batı dünyası için bir dönüm noktası oldu. Bir efsaneye göre Fedipides adında bir haberci Atina'ya zafer haberini getirmek için Maraton'dan Atina'ya kadar 40 kilometre koştu. "Zafer!" diye haykırdıktan sonra hayatını kaybetti. Bugünkü maraton koşusu adını işte bu kahramanlıktan alır. Xerxes'in intikamı. Maratondaki yenilgi Darius'u derinden sarstı, ancak büyük bir intikam seferi düzenlemeye ömrü yetmedi. Darius'un oğlu Xerxes babasının yenilgisini unutmamıştı. Milattan önce 480'de insanlık tarihinin gördüğü en büyük ordulardan birini topladı. Yaklaşık 200 bin asker. Boğazlara köprüler kurdular, dağları aştılar, Yunanistan'a yürüdüler. Bu sefer yalnızca bir istila değil, Yunan medeniyetini kökten yok etme planıydı. İşte bu sırada ünlü Termopilai Muharebesi yaşandı. Sparta kralı Leonidas sadece 300 Spartalı askeriyle dar bir geçitte Pers ordusuna karşı 3 gün boyunca ölümüne direndi. Persler Leonidas'a teslim olmasını teklif ettiğinde Leonidas tarihe geçen bir cevap verdi. Molon labe, yani Gel de al. bu cesur direniş Yunan şehirlerine hazırlanmak için zaman kazandırdı. 3 gün süren direnişin ardından Persler geçidi aşmayı başardı. Ancak Leonidas ve askerleri sonuna kadar savaştı ve özgürlük mücadelesinin simgesi haline geldi. Kara direnişi kırılmıştı ama denizde işler farklı gelişti. Atina'nın kahraman lideri Temistokles, Pers donanmasını dar bir boğaza çekmek için ustaca bir plan yaptı. Salamis Boğazı'nda Yunan gemileri hafif, çevik ve deneyimli mürettebatlarıyla dev Pers filosunu dar alanda kıstırarak yok etti. Bu zafer, Pers istilasının kırılma noktası oldu. Salamis zaferinden sonra Xerxes ordusunun büyük kısmını geri çekmek zorunda kaldı. Milattan önce 479'da Plataea Savaşı ile Yunan şehirleri kesin zaferi kazandı ve Pers tehdidi sona erdi. Pers savaşları sadece bir askeri mücadele değildi. Yalnızca Yunan dünyasının değil, tüm Batı uygarlığının kaderini belirledi. Demokrasi, bilim, felsefe ve özgür düşünce bu savaşlardan sonra filizlenmeye devam etti. Eğer Yunanlar kaybetseydi, belki de dünya bugün çok farklı bir yer olacaktı. Bu yüzden Pers savaşları sadece geçmişin değil, bugünün dünyasını da şekillendiren bir dönüm noktasıdır.